Hi. Arkadaşlar Kalispera, ben Mehmet. Hepinize selamlar Yunanistan'dan. Bir iki gündür felaket kar yağdı. Ufaktan biraz erir gibi oldu, hava açıldı. Ben de çıkayım, etrafı biraz göstereyim size dedim. Hem de yeni bir içerik çekeyim dedim. Bir önceki içeriğimizde Yunanistan'da en çok rahatsız olduğum 3 konuya değinmiştim. Bu içerikte de hazır kar yağdı, tam tersi bir konu başlığına değinelim. Yunanistan'da yaşamak için 3 nedeni anlatmak istiyorum size. Hem de etrafı göstereyim. Keyifli bir yürüyüş, keyifli bir sohbet olacağını tahmin ediyorum dostlar. Bu arada dikkatinizi çekmiştir belki. Bir değişiklik yaptık. Bir kurumsal kimlik logo gerekiyordu artık kanala ve bir logo çalıştım. Kendim yaptım eskizini falan arkadaşlar. Birkaç fikir vardı kafamda. Onları toparladım ve ortaya böyle bir konsept çıktı. Fikir olarak Ege'nin mavisini kullandım dostlar. Ve Ege'nin deniz dalgalarını sembolize ediyor. Aynı zamanda güneş ve Yunanistan'da bolca görmeye alıştığınız 70'lerin Art Deco tarzını yansıtmaya çalıştık. Benim de çok sevdiğim bir tarzdır bu. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. Zaman içinde bu logo ile ilgili de çeşitli ürünlerin üzerine kullanmayı düşünüyorum. İşte şapka olur, tişört olur, çeşitli başka şeyler olur. Bu süreçle beraber web sitemizde yayına aldık. Yunanistan'da Yaşam TV.com. Onunla ilgili bilgileri de videonun sonlarına doğru paylaşırım dostlar. Zorlanıyorum açıkçası şu anda yürürken de, ama ufak ufak kendimi yormadan hem bir hava alayım hem de size etrafı göstereyim diye çıktım dostlar. Tabii ki bir sürü madde var ama hem özet geçebilmek hem kısa tutabilmek adına 3 tane nedenden bahsetmek istiyorum size bugün. İlk maddemiz özgürlük arkadaşlar. Yunanistan'da yaşamak için 3 nedenden ilki özgürlük. Bu ülkede turist olarak geldiğim günden itibaren kendimi her zaman çok rahat, çok özgür ve insanları da anlayışlı buldum. Yani ben ilk geldiğim günden itibaren bunu çok bariz hissettim ve şunu da çok net olarak söyleyebilirim. Burada yaşadığım 3 sene içinde henüz fiziksel bir kavgaya da şahit olmadım. Gerçekten ülkede genel olarak, yani Atina bir metropol, zaman zaman tansiyonun da arttığı zamanlara denk geldim yaşam içinde. Ama gerçekten agresyon ve kavga hemen hemen hiç yok. Bir önceki içerikte bahsetmiştim. Siga siga, hani yavaş yavaş, yani günlük hayatta insanların birbirine karşı toleransı çok yüksek diyebilirim. Yani burada yürürken çok rahat bir şekilde yürüyorsunuz ve hani arkayı kollamıyorsunuz. Tabii ki de siz nereye giderseniz gidin arkanızı kollayın da. Ama genel itibariyle burada arkayı çok az kolluyorsunuz. Yani biri gelir, bulaşır, başıma bir iş gelir, yani kötü bir durumla karşılaşırım gibi bir his pek olmuyor burada. Yani gerçekten çok yanlış sokaklara girmeniz, yanlış kişilere denk gelmeniz gerekiyor. Yok mudur böyle kişiler? Tabii ki de her yerde vardır ama Yunanistan'da gerçekten çok çok az. Özellikle yani Atina'da bile biz bunu hissediyorsak diğer yerleri siz düşünün. Adaları olsun, diğer küçük başka şehirler, kasabalar olsun. İnsanlar evlerinin, arabalarının kapıları açık şekilde yatıyorlar ve camlar, pencereler açık. Bir hayat var dostlar burada. İnsanlar da dediğim gibi birbirlerine karşı da anlayışlılar. Örneğin yani Atina'da bazen benim canımı sıkıyor tarihi binalardaki, eski yerlerdeki duvarlardaki grafitiler. Yani Atina merkeze gidenler bilirler. Duvarlarda genelde böyle grafitiler olur. Hani bayağı da çer-çöp işler açıkçası. İzinli mural tarzdaki tasarımları, çalışmaları ben de takdir ederim, severim ama böyle imza tarzındaki şeyler olsun, ne bileyim anlamsız, gereksiz karalamalar, hele hele tarihi binaların üzerine yapılmış karalamalar falan gerçekten çok çirkin duruyor ama o tarihi evin içinde yaşayan o evin sahibi şunu çok iyi biliyor. Onun yaşam alanı evinin içi. Evinin dışından itibaren artık public bir ortam. Yani insanların ortamı orası ve gençlerin de
kendilerini bir şekilde ifade etmelerine anlayış gösteriyorlar. Yani mesela içinde oturur, duvarını çizerler. Adam kalkıp bir şey demez yani duvarının çizilmesine. O da der gençtir, kendini ifade ediyordur der. Yani her şeyi yapabilirsiniz ve yaptığınız şeyden dolayı sokakta, dışarıda hiçbir zaman hiç kimse size bir şey söylemez. Aklınıza gelecek en uçuk şeyleri bile yapabilirsiniz burada. Bunu yaptığınızla ilgili herhangi bir yargılanma ya da bir fiziki ya da sözlü bir müdahaleyle karşılaşmazsınız. İnsanlar görürler, yardıma ihtiyacınız olursa gelirler, yardım ederler ama sizin kendi özgürlüğünüzü bozacak bir müdahaleye girmezler. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Örneği unuttum. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Burada bir söz vardır. Eleftheria y thanatos. Ya özgürlük ya da ölüm mottoları var. Bu da gördüğüm kadarıyla genel olarak herkese sirayet etmiş. Özgürlüklerinden ve kişisel haklarından vazgeçmeyen bir toplum olduğunu ben gözlemliyorum. En ufak şeyde gider protestolarını yaparlar, kendilerini ifade ederler, karşı taraf kendini ifade ediyor diye diğer taraftan herhangi bir müdahaleye maruz kalınmaz. Yani Atina'ya giderseniz parlamentonun çevresinde her gün bir protestoya rastlarsınız. Bu artık çok standart olmuş ve protestoya giden insanlar yaşlı ablalar, teyzeler, genç çocuklar, değişik tabii protestolar oluyor. Ve çok normal sıradan insanlar ve bu sıradan insanlar kendi seslerini duyurmak için sokağa inip normal bir şekilde protestolarını yapıp yürüyüşlerini yapabiliyorlar dostlar. Bu benim çok şaşırdığım bir şey çünkü bizim günlük hayatta Türkiye'den çok da alışık olmadığımız bir şey bu. Hani normal insanların hani bir sıkıntımız olsa bile yani son çare protesto etmeyi düşünürüz değil mi? Yani bilmiyorum, ben ve çevremdekiler biraz öyleydik. Ama burada öyle değil. Yani karşı komşun Nebahat ablam bile yeri geliyor herhangi bir konuyla ilgili sokağa çıkıp protesto yapabiliyor. Küçük bir parantez açmak istiyorum burada müsaadenizle. Bu konuşmaları harbi muhabbet olarak adlandırmak istiyorum bu bölümden itibaren. Çünkü yani net bir şekilde burayla ilgili olumlu olumsuz düşüncelerimi filtresiz bir şekilde paylaşıyorum. Yorumlarınızı da beklerim. Devamı gelsin mi? Hangi konulara değinelim? Fikirleriniz, yorumlarınız olursa mutlaka aşağıdan yorumlar kısmına yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Evet, Eleftheria Thanatos, ya özgürlük ya da ölüm mottosunu da ilgileniyorsanız bir inceleyin. Wikipedia sayfası falan var bu mevzunun. Evet dostlar, Yunanistan'da yaşamak için ikinci nedenime geçmek istiyorum müsaadenizle. Yemekler ve kültür sanat Yunanistan'da yaşamak için benim ikinci nedenim. Gerçekten çok zengin, çok lezzetli, çok ilham verici bir mutfakları, kültürleri ve sanatları var. Önce yemeklerden başlayalım isterseniz. Dostlar, yemekler Türkiye'ye çok yakın. Yani çoğu şey aslında aynı Türkiye ile. Türkiye'de olup burada olmayan ne var derseniz belki güney taraflarındaki işte lahmacundur, çiğ köftedir. Bu tip şeyleri bulamazsınız Yunan mutfağında ama onun dışında Ege mutfağı olsun, İç Anadolu mutfağı, Karadeniz mutfağı, Doğu Anadolu mutfağına kadar her türlü yemeğin burada karşılığı var. Bir şekilde ya benzeri var, ufak bir versiyon değişikliği ya da birebir aynısı ismiyle beraber aynısı olmak suretiyle aynı versiyonları var. Yemek zaten biliyorsunuz Türk mutfağı dünyanın 3. büyük mutfaklarından. Ve Yunan mutfağı da çok paralel ilerlemiş. Yüzyıllarca zaten aynı topraklarda da yaşadığımız için bu da çok doğal bir sonuç. Yemeklerin şöyle de bir farkı var. Kalite anlamında genel bir ortalama kalite var. Yani daha köy usulü ve geleneksel yapıyorlar. Yani kullandıkları içerikler, yemekleri yapış süreçleri çok değişmemiş, çok bozulmamış. Ve kullandıkları içerikler de gayet iyi ve çok lezzetli oluyor. Yani burada nereye giderseniz gidin, turistik mekanlar da dahil olmak üzere. Yani turistik mekanlarda tabii bir tık daha azdır. Yani daha yerel yerlerde kalite çok daha iyi. Ama turistik mekanlarda bile belli bir standardı, belli bir damak tadını, belli bir kaliteyi, lezzete çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Rakamlar da makul. Eğer ki burada yaşayıp euro kazanıyorsanız ve porsiyonlar da çok büyüktür. Burada bir kişilik porsiyonla 2-3 kişi çok rahat da doyar yani. O yüzden gittiğiniz zaman hani yemekleri burada sipariş verirken Yunan salatasını, yanında gelenleri falan böyle bir düşünerek verin derim. Çünkü bir Yunan salatasıyla doyar zaten bir kişi.
Yanına söyleyeceğiniz yemeklerin de kendi içinde salatası ya da garnitürü vesairesi de oluyor. Genelde Yunan salatası yenmiyor. Onu da söylemek lazım. Belki biraz daha meze ağırlıklı gitmekte fayda olabilir dostlar. Evet, ikinci konu başlığı altında kültür ve sanat başlığına değinmek istiyorum. Çok zengin bir kültür. Ta antik zamanlardan bu yana gelen işte Bizanslılar, öncesi Romalılar, Osmanlı zamanı birçok kültürel zenginliği içine katmış bu tarihi süreç. Dolayısıyla böyle bir tarihi bir coğrafyada yaşamak gerçekten insana ilham veriyor. Yunan adaları olsun, Anakara'daki şehirler, kasabalar ve özellikle güneye doğru indiğiniz zaman ben de çok da severim güney tarafını. Anakara'nın Monemvasia ve benzeri o bölge gerçekten çoğu şey orijinal olarak kalmış köyler, kasabalar. O dönemlerin, orta çağın ruhunu falan yansıtan yerler. Gittiğim zaman gerçekten çok ilham alıyorum. Tarihe dokunmuyorlar fazla. Tarihi şeyleri korumaya çalışıyorlar ve bu gittiğiniz yerlerde bu tarihi de yaşıyorsunuz. Bu kültürün ve sanatın içinde, bu tarihin içinde yaşamak bana ilham veriyor. Müziklerine de değinmek lazım. Gerçekten insanın ruhuna dokunan bir müzik kültürü var. Evet dostlar, üçüncü konuya geçmek istiyorum. İklim ve coğrafya bana göre Yunanistan'da yaşamak için en iyi nedenlerden biri. Atina Ege iklimi biraz İzmir'e yakın ama çok nem olmuyor burada. İzmir'i bilmiyorum. Zaman zaman nem oluyor diye hatırlıyorum. Yaşamadım İzmir'de hiç. Ama Atina üzerinde konuşmak gerekirse burada nem hemen hemen hiç olmuyor. Çok ılıman ve keyifli bir iklimi var. Atina taraflarında denize yaklaşık 7 ay falan senede girilir. Kar kış çok olmuyor. Şu anda evet burada kar yağdı. Bu da size garip geliyor olabilir ama şu anda şunu da söyleyelim. Burada neredeyse 400 metrelere yakın bir yükseltimiz var. Deniz seviyesi Atina şu anda günlük güneşlikken burada böyle bir hava var. Tabii kışın böyle karıyla uğraşıyoruz buranın ama yazında burası öyle 40 dereceleri falan vurduğu zaman biz burada 30-35 derecelerde böyle bir tık daha rahat ediyoruz açıkçası. Bir de doğanın içinde olduğu için güzel bir havası, esintisi oluyor bu bölgenin. Havasının temizliği de bu bölgede iyi çünkü çam ağaçları olduğu için ve genelde de ormanlık da bir alan olduğu için o anlamda tamam belki denize biraz uzağız bu bölgede ama onun dışında bir sürü güzel sevdiğimiz tarafları var Kuzey Atina'nın. Hani gelirseniz de tavsiye ederiz. Biz burada 3 senedir ben buradayım. 3 senedir çok da memnunuz açıkçası. Evet dostlar, coğrafyanın içine şunu da eklemek istiyorum son olarak. AB sınırları içinde olması da Yunanistan'da yaşamak için bence önemli sebeplerden bir tanesi. Avrupa içinde sınırların olmaması, normal oturum kartınla, nüfus cüzdanınla herhangi bir Avrupa ülkesine çok hızlı bir şekilde gidebilmek. Buradan atlıyorsunuz. Şu anda biz Avrupa'nın en doğusundayız. Buradaki hani en batıya, ta Atlantik'e kadar gitmeniz bile 3-3,5 saatlik bir zaman alıyor sadece. Tabii bu Türkiye'de çok farklı değil bu açıdan. Yani 3,5 saatlik yer Türkiye için 4 saat olsun çok bir şey fark etmez ama Türkiye'de Avrupa Birliği'ne dahil olmadığı için maalesef girişlerde çıkışlarda süreç biraz zor oluyor. Vize alma süreçleri falan bayağı zaten sıkıntılı biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne. Dolayısıyla çok rahat bir hafta sonu bir İspanya'ya gidelim, bir Fransa'ya, Paris'e gidelim, bir Lizbon'a gidelim ya da bir Oslo'ya gidelim diyebiliyorsunuz. Mesafeler gayet makul. Uygun fiyatlı biletler de bulabiliyorsunuz. Bunu da açıkçası Yunanistan'da yaşamak için üçüncü neden içine koymak isterim dostlar. Evet dostlar, 3 konuya değindim bugün. Yunanistan'da yaşamak için 3 nedene değindim dostlar. Birincisi özgürlük dedim. Benim için çok öncelikli. İkinci sıraya yemekler ve kültür sanatı koydum dostlar. Ve üçüncü sıraya da iklimin, denizinin, coğrafyasının güzelliği ve AB sınırları içinde olmasını ekledim dostlar. Sizin düşünceleriniz neler? Aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Eğer ki içeriği beğeniyorsanız dostlar, kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Evet, son olarak web sitesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir işbirliğine girdik. Artık bir web sitemiz mevcut. Dediğim gibi Yunanistan'da yaşamtv.com adresinde bir web sitemiz var. Bir işbirliği planladık bu süreçte.
Yunanistan'da yaşamakla ilgili hayalleriniz, planlarınız varsa bu konuların uzmanı olan arkadaşlarımızla işbirliğine girdik ve web sitemiz üzerinden Yunanistan'da Avrupa Birliği oturum iznini de beraberinde getiren Golden Vize yoluyla Yunanistan'da yatırım yaparak yaşamak ve benzeri konularla ilgili bir iletişim formu ekledik siteye. İlgilenen arkadaşlar varsa bize web sitemiz üzerinden ulaşabilirler. Evet dostlar, Harbi Muhabbet bölüm 2 burada biter. Umarım içeriği faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki içerikle ilgili yorumlarınız olursa mutlaka yazın aşağıya. O konulara da değiniriz. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yazın mutlaka. Eğer ki kanala abone olmadıysanız tekrar hatırlatayım. Çünkü çoğu izleyicimiz kanala abone olmadan izliyor. Şu anda yeni başladığımız için YouTube'a bizim için önemli abone sayısı. İçeriklerin daha çok kişiye ulaşması anlamında önemli. Eğer beğenirseniz, abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yunanistan'dan hepinize sevgiler dostlar.